Şaşıracaksınız. Belki de inanmayacaksınız. Ama bundan 132 sene önce Eylül 1888 yılında MI&So şirketine Türkiye'den, Yıldız Sarayı'ndan bir sipariş geçildi. Sipariş bir otomobildi. Elektrikle çalışan bir otomobil. Başta söylediğim gibi inanmayacak olanlar olabilir. Fakat zamanın İngiliz gazetesi bunu kanıtlıyor. Engineer Magazine bölümünde bu siparişe yer veren gazete, Sultan Abdülhamit'in bir elektrikli dogcart tipi otomobil sipariş verdiğini yazmış ve devamında 2. Abdülhamid'in otomobillere olan ilgisinden bahsetmiştir. Öyle ki Sultan Abdülhamit, otomobilin mühendisleri Magnus ve Moritz'i 5. derece Mecidi nişanıyla ödüllendirmiştir. İçerisindeki pille ilerleyen bu araç 20 amper, 48 volt ve 1 beygirlik motora sahipti. Fakat Osmanlı'da dönemin getirdiği büyük sıkıntılar arabalar üzerine düşünmeyi engellemişti. Seneler hızla geçmiş, yabancı ülkeler yüz binlerce araç üretmişti. 1961 yılında biz neden yapmayalım diyerek yola çıkılır. Hikayeyi çoğunuz bildiği için kısaca geçiyorum. Cemal Gürsel önderliğinde bir karar alınmış ve bir araba yapılması planlanmıştı. İşinde ehil 23 mühendis seçilmiş, bin bir türlü zahmetle devrim arabaları yapılmaya başlanmıştı. Öyle ki zaman kısıtlı olduğu için işçiler yatak olarak çoğu zaman atölyeyi kullanmıştı. Araba belirlenen sürede 129 günde mucize eseri insanüstü bir güçle tamamlanmış, biri siyah, biri beyaz olmak üzere 2 araba yapılmıştı. 29 Ekim sabahı Cemal Gürsel siyah olan araca bindi. Araç biraz ilerledikten sonra durdu. O telaşede maalesef benzin koymayı unutmuşlardı. Benzin deposu bilerek boştu çünkü Eskişehir'den trenle taşınırken araçların çıkan kıvılcımlardan dolayı tutuşma ihtimaline karşı yapılmıştı bu. Cemal Gürsel araç durunca ne oldu diye sordu. Paşam benzini bitti denildi ve ardından beyaz olan araca geçildi. Diğer araçla hiçbir sorun yaşamadan Anıtkabir dahil birçok yer gezildi. Geziden sonra Cemal Gürsel şunları söyledi. Batı kafasıyla araç yapıyorsunuz ama doğu kafasıyla benzin bile koymayı unutuyorsunuz. Bu sözlerinden sonra Cemal Gürsel bir hışımla aracı terk eder. Araç tamamlanmıştır. Hiçbir sorun da yoktur. Ama doğu kafası diyerek bazı coğrafi kesimi aşağılayanlar 23 mühendisin gece gündüz çalıştığı otomobili milletin geleceğini hiçe sayarak gurur ve belki de kibirle devrim arabalarını rafa kaldırmış, araçları hurdalıkta ezdirerek yok etmiştir. Sadece benzin ihmali olduğu için yabancılara dalga konusu olan bu durumdan etkilenerek alınan bu karar geleceğimizi etkilemiştir. Çünkü o dönemde kurulan bazı otomobil markaları bugün yüz binlerce araç satmakta. Gazeteler mühendislerin çabasını, sorunsuz çalışan aracı ve hiçbir pozitif durumu yazmaz. Bizse önümüze bakacağımıza onların istediğini yaparız. 2000'li yıllar sonrası kendimize ait yerli bir araç olması için bir başlangıç yapmak istedik. Geçen akşam Sayın Koçoğlu'nu dedim. Artık soyadınız gibi bir markayla şurada biz yerli otomobilimizi üretelim. Ve dünyaya diyelim ki bak bu da artık bizim otomobilimiz. İşte babalar burada. Bu işi halledelim. Bunu maalesef ki fazla kale almadılar. Bu çok kapsamlı ve meşakkatli bir iş. O bakımdan bugünden yarına yapılacak bir şey değil. Fakat biz yeniden istedik. Mesela yerli otomobil konusuna arzu ettiğimiz neticeye ulaşamamış olmaktan ben üzüntü duyuyorum. Burada sektörün içerisinde olan birçok girişimcilerimiz var. Kendi pazarımızın, ihracat potansiyelimizin ve bu alandaki birikimimizin büyüklüğü ortadayken böyle bir adım atılmaması çok düşündürücüdür. Nihayet yaklaşık 60 yıl, yarım asrı geçik bir süre sonrasında daha fazla geç kalmadan elektrikli araçların henüz emekleme çağında önce biz dahil olmayı hedefledik. Fakat söz konusu Türkiye olunca her zaman temkinli olmalıyız. Yurt dışındaki birçok firma kendi pazarını asla bölüşmek istemez. Bu noktada sonunun devrim arabaları gibi olmaması için, yabancı basının alay konusu olmamak için önümüzdeki 2 yıl içinde gerekli tüm testlerin en ince ayrıntısına kadar yapılması gerekir.
Şimdi en çok merak edilen soruyla başlayalım. Aracın fiyatı ne olacak? Bugün satılıyor olsaydı böyle bir otomobil aşağı yukarı hangi fiyat segmentinin içinde yer alabilirdi? Bir fikir vermek mümkün mü acaba? Fiyat vermek ticari anlamda hem doğru değil, söylediğiniz gibi de şimdiden 2 sene sonrası için, 2,5 sene sonrası için mümkün de değil. Böyle bir otomobil bugün piyasada pazar payı almak isteseydi kimden pazar payı alır diye bakıyoruz ve o anlamda da konumlandırmamızı o şekilde yaparız. Pazar payına bakarak fiyatı belirlenecek. Ama daha önce böyle bir otomobil pazarında yer almamıştık. O halde yurt dışına bakarak bir analiz yapalım. Bu piyasanın en güçlerinden olan Tesla firmasının en uygun elektrikli aracı Model S. Şu an Amerika'daki fiyatı 74.490 dolar. İkinci el fiyatları ise 24.000 dolardan başlıyor. Asgari ücretin 2.000 dolara yakın olduğu Amerika'da Tesla model elektrikli bir aracı sıfır olarak en az 3 yılda, ikinci el olaraksa 1 yıl sonra alabiliyorsunuz. Ülkemizde ise ikinci el olarak bile 450.000 TL'den başlamakta. Ülkemizdeki bir asgari ücretli bunu en az 15 yılda alabilmekte. Audi'nin e-tron marka elektrikli otomobili. 2019 yılında piyasada olan bu araç aslında kol dayaması, yan aynalar ve genel görünümü itibariyle yerli araca oldukça benzemekte. Alman malı olan bu aracın fiyatı 70.000 euro. Asgari ücretin Almanya'da yine ortalama 2.000 euro olduğunu düşünürsek, böyle bir aracı en az 3 yılda alabilirsiniz. İkinci el olaraksa 1,5 yıl gibi sürelerde e-tron marka elektrikli aracın sahibi olabilirsiniz. Ülkemizde ise aracın fiyatı 800.000 TL'den başlamakta. Asgari ücrete göre 30 yıla yakın bir süre yapmakta. Son olarak BMW'nin i3 elektrikli otomobiline bakacağız. Bir başka Alman yapımı olan bu araç 40.000 euro gibi fiyatlardan satılmakta. Avrupa ülkelerinde en az 1,5 yılda bu aracın sahibi olabilirsiniz. İkinci el olarak alım gücü 1 yıldan daha az sürelere inebilmekte. Ülkemizde BMW'nin i3 serisi 300.000 TL'den başlamakta. Ülkemizdeki asgari ücrete göre 10 yıl gibi sürelerde bu aracın sahibi olabilirsiniz. Tabi bu saydığım rakamlar net maaş, yani hiç harcama yapmadığınız takdirde alabileceğiniz sürelerdir. Maalesef ki ülkemizde fiyatlar yaklaşık 10 katına kadar çıkabilmekte. En son örnekte de görüldüğü gibi. İşte bu bağlamda Türk marka bir otomobile onların sahip olabileceği sürelerde sahip olmak en büyük beklentimiz. Beklentimiz çünkü bunu yıllarca bekledik. Eğer bir Avrupalı olsaydınız en lüks arabaları almaya gittiğinizde karşınızda 70-80 bin TL gibi bir rakam görürdünüz. Yerli aracın Türkiye'deki fiyatına gelecek olursak Avrupalılar gibi Türkiye'de 70-80 bin TL gibi rakamlardan alabilmeniz imkansız. Çünkü paramızın değeri maalesef düşük. Yurt dışı pazarında Türkiye olarak yer edinmek için yerli aracımızın 70.000 euro gibi rakamların çok daha altında olması gerekir. Ülkemizde bazı vergiler olmayacağı için yerli alımın desteklenmesi ve elektrikli olmayan araçlarla rekabet edebilmesi için bugünkü başlangıç fiyatının 180.000 TL gibi bir rakam olacağını söyleyebilirim. Yurt dışında ise bu 40 ila 50.000 euro gibi rakamlarda olacaktır. 5 farklı modeli üretilecek olan yerli otomobil 2022'nin son çeyreğinde satışa sunulacak. En azından şu an düşünülen bu. İç tasarımında dikkatimi çeken bazı şeyler oldu. Mesela dikiz aynalarının yerine kamera konulması ve görüntünün içerideki sağda ve solda duran iki ekran sayesinde kontrol edilebilmesi. Bu oldukça güzel düşünülmüş ama ekranların dışarıda olması bana göre aracın tek kusuru olmuş diyebilirim. İçerideki birçok ekranın yanı sıra burada da ayrıca bir ekranın olması bana göre ambiyansı oldukça kötü etkilemiş. Bunun yanı sıra içerideki birçok ekran sürücünün dikkatini dağıtabilir. Bunun aslında güzel bir örneği var. Örneğin Audi'nin e-tron marka aracını konuşmuştuk. Araçta yine aynı şekilde bir sistem var. Fakat ekranlar gövdeye gömülü şekilde ve çok daha şık durmakta. Hatta bazı araçlarda kameranın görüntüsü kadranda bile olabilmekte. Fakat bundan hatta hepsinden önemli bir şey var. Batarya. Batarya konusu önemli çünkü aracın en önemli parçası. Üretilecek olan piller lityum iyon, Li-ion adıyla da bilinmekte. Bunlar Tesla araçlarda kullanılmakta ve normal pillere göre hızlı şarj, hafiflik, uzun ömürlülük ve yeniden doldurulabilir özellikteki piller.
Pil konusunda Tesla marka araçlar için üretilen fabrikaya bakacak olursak ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlayabiliriz. Günümüzün Iron Man'i diyebileceğimiz Elon Musk, geleceğin nasıl şekilleneceğini çok iyi gözlemleyebilmekte. İşte bu yüzden Nevada'ya kurulmuş olan Gigafactory 1 isimli fabrika, şimdilik kendi ürettikleri Tesla araçlar için, gelecekte ise birçok elektrikli otomobil için pil üretmeye başladı bile. Hatta bu konuda bir öncü oldu. Türkiye'de yerli elektrikli bir otomobil yapacak fakat pil kullanabilmesi için ya Elon Musk gibi bir fabrika açması lazım ya da şirketinden pil alması gerekmekte. Şu an için sanırım Elon Musk ile anlaşılmış ve yerli otomobile piller bu şirket tarafından sağlanacak. Fakat otomobilin yapıcı ortaklarından Zorlu Holding, Çinli GCR Capital ile pilin hem ham maddesi hem de fabrika kurulması için anlaşmaya vardı. Yatırım değerinin 4,5 milyar dolar olduğu söylenmekte ve 2023 yılında tamamlanması planlanmakta. Pilleriyle, her şeyiyle yerli bir otomobil üretmek hayal değil ve biz bu sefer 60 yıl öncesi gibi yarım kalmayacağız. Türkiye olarak bu pazarda mutlaka en iyi şekilde yerimizi alacağız. Otomobil ve teknolojisi hakkında daha detaylı inceleyeceğimiz bir video gelmesini isterseniz videoyu beğenebilir ve diğer ilgi çekici videolarımıza göz atabilirsiniz. Ben Nigma. Görüşmek üzere.